Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Doğuş Otomotiv, Miatek ve Kayseri Şeker hisselerini inceleyeceğiz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Evet, Doğuş Otomotiv ile başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi Doğuş Otomotiv hissesinde temettü gününden bu yana çok ciddi düşüşler yaşanıyor. 19 Nisan tarihinden bu yana gelen düşüşler artık şöyle bakalım. Yani %29'luk bir seviyeyi bulmuş durumda. 29 Nisan tarihinde firmadan gelen bir kap açıklaması var. Ona şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet, burada diyor ki şirketimiz Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ'nin sermayesinin %10'unu temsil eden 22 milyon TL nominal değerli payların borsada işlem gören pay niteliğine dönüştürülmesine karar verilmiştir diyor arkadaşlar. Yani 22 milyon TL nominal değerli paylar borsada işlem görmeye başlayacak gibi düşünebiliriz. Mesela yumurta üretimi ile ilgili bir örnek vereyim size. Geçtiğimiz sene normalde 100 birim yumurta üretilirken bu sene 150 birim yumurta üretildiğinde ne olur? Yumurta fiyatları düşer, değil mi? Yani çok daha fazla piyasada olduğu için yumurta fiyatları düşer. Burada da aynı şekilde hisse sayısı artacağı için, piyasada dolaşıma girecek olan hisse sayısı artacağı için burada bir düşüşe etkisi olduğunu düşünüyorum. Fakat artık daha da fazla düşüş gerçekleşmesini beklemiyorum arkadaşlar. Şurada 281 seviyesinde haftalık Kaufman hareketli ortalamamız var. Buralardan desteğini alıp tekrar yönünü yukarı çevirebilir gibi düşünüyorum. Bir yandan dip çalışmasını da başlatmış. VIX Fix indikatörümüzde dip çalışmamız devam ediyor. Yeşil mumlar tamamlanıp gri muma döndüğünde buradan bir yükseliş geleceğini düşünüyorum. Şöyle yükselen bir trendimiz vardı. Bu trend çizgimizi de dünkü kapanışla aşağı yönlü kapatmış oldu arkadaşlar. Yani burada şu 281 seviyesi de aşağı yönlü kırılıyorsa sıkıntının büyüyeceğini ve düşüşlerin 264.74 seviyesine, burasında kırılması durumunda 225 seviyelerine kadar gelebileceğini düşünebiliriz. Fakat dediğim gibi artık ben buralardan destek bulmasını beklerim arkadaşlar. Bakalım, birlikte takip ediyor olacağız. Desteğini bulduktan sonra ilk etapta yukarı yönlü senaryoda 297.50 seviyesinde bir direncimiz var. Buralara kadar bir yükseliş gelebilir ya da burayı aşarsa önümüzdeki dönemde 320 seviyelerine doğru yükselişler bekleyebiliriz arkadaşlar. Şurada 345 seviyesinde günlük Kaufman hareketli ortalamamız var. Tabi bu belli bir dönem yatay seyir içerisinde devam ederken bu Kaufman hareketli ortalaması da işte bir miktar aşağı doğru yönelecektir. Günlük Kaufman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırıldıktan sonra daha güvenli hale gelecektir arkadaşlar hissemiz. Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde tekrar 371 ve sonrasında daha önce zirve olarak gördüğü 415.50, 416 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Şöyle haftalık grafiğimizden bir bakalım. Evet, haftalık grafiğimizde Kaufman hareketli ortalamamıza kadar fiyatın geri çekildiğini görüyorsunuz. Kaufman hareketli ortalamamız 280.65 seviyesinde. Yani bu seviyeden destek alabileceğini düşünüyorum. Şöyle haftalık ucuz hisseler stratejimize göre bir bakalım. Evet, bu stratejimizde biliyorsunuz en alttaki indikatörümüz Williams yüzde aralığı indikatörü. Bu indikatöre göre şu alttaki kesik çizgiler -90 seviyesi, bu seviyenin altında kaldığı haftalarda toplama yapıyoruz. Bu stratejiyi izlememiş olan arkadaşlar için şuraya yukarıya kart bırakıyorum. Buradan izleyebilirsiniz. Şimdi baktığımızda -90 seviyesinin altında kapattıktan sonra bakın 27 Kasım haftasında şuralardan alım yaptığımızda 27 Kasım haftasında şöyle zirvesine kadar baktığımızda %66'lık bir yükseliş gelmiş. Gayet güzel. Bir önceki -90 seviyesinin altındaki kapanışlara bakarsak işte Mart 2023 haftasında yine 27 Mart 2023 haftasında Nisan ayında birkaç defa -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle bir sonraki zirveye baktığımızda %173'lük bir yükseliş gelmiş. Gayet güzel. Şimdi artık bu hissede de -90 seviyesine yaklaşmış vaziyetteyiz. Yani bu -90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar geldiğinde böyle orta uzun vade için toplamalar yapılabilir diye düşünüyorum. Miatek hissesine geçiyorum. Evet, Miatek hissesinde günlük Kaufman hareketli ortalaması 67.60 seviyesinde. Bu seviyelere kadar tepki yükselişlerinin gelip buradan dirençle karşılaşıp yönünü tekrar aşağı çevirdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada 20 Mart tarihinde bir deneme yapmış, geçememiş, tekrar aşağı yönelmiş. Sonrasında 15 Nisan tarihinde tekrar Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir deneme gelip
buradan tekrar gevşeme yaşadığını görüyoruz. Ve şu anda 57.90 seviyesindeki Fibonacci desteğimizin de altındayız. Bu kötü oldu arkadaşlar. Dünkü kapanışta bu seviyenin altına sarkması kötü oldu. Yarın da şöyle birkaç saat takip etmek lazım. Düşüş devamını görüyorsak stop olmakta fayda var. Elinde tutan arkadaşlar için söylüyorum. Yoksa yeni giriş için zaten şu anda uygun değil. Yeni girişler için 67.60 seviyesindeki günlük Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönde kırdığını görmekte fayda var. Şimdi burada haftalık Kaufman hareketli ortalamamızın bir seviyesine bakalım. Evet, haftalık Kaufman hareketli ortalamamız 51.66 seviyesinde. Bunu günlüğe çizelim arkadaşlar. Şöyle şuradan hemen ayarını yapalım. 51.66 seviyesi. Evet, şu anda ilk etapta bu 51.66 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Şöyle bir regresyon trendi çizelim. Evet, çizdiğimiz regresyon trendinde de şu altta çizdiğimiz seviye olan 51.65 seviyeleri kanalın dip seviyeleri olarak gözüküyor arkadaşlar. Buralara doğru düşüşler gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi şöyle bir ne kadarlık bir mesafe ona bakalım. Yaklaşık 8'lik bir mesafe var. Dediğim gibi ilk etapta şöyle birkaç saat bir takip edelim. Eğer ki düşüşün devamı geliyorsa, buradan bir yükselişle başlamıyorsa elinde tutan arkadaşlar için stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ilk etapta 51.66 seviyelerine doğru düşüşler gelebilir. Bu seviyede kırılırsa 45.52 seviyesinde bir desteğimiz daha var arkadaşlar. Evet, şimdi bu hissemize de haftalık ucuz hisseler stratejimize göre şöyle bir bakalım. Evet, burada biliyorsunuz şu en altta gördüğünüz Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Bu indikatörün -90 seviyesinin altında olduğu haftalarda toplama yapıyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta -90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı ve biz de ilk alımımızı yaptık. Bu hafta kapanışında tekrar Cumartesi günü videomuzda inceliyor olacağız. Şimdi bir önceki -90 seviyesinin altında kapanışlardan sonra Aralık ayında şöyle güzel bir yükseliş yakalamıştık arkadaşlar. Şöyle zirvesine kadar baktığımızda %172'lik bir yükseliş yakalamıştık. Gayet güzel. Önceki dönemde de Mayıs 2023 döneminde -90 seviyesinin altında kapanışlar yaptığını görüyoruz. Sonrasında da %1057'lik yükseliş yaşanmış. Şu anda da dediğim gibi orta uzun vade için bu stratejiye göre parça parça toplama yapılabilir diye düşünüyorum. Evet, 4 saatlik grafiğimizden bir bakalım. 4 saatlik grafiğimizde de günlük Kaufman hareketli ortalamamız 61.86 seviyesinde arkadaşlar. Bu seviye yukarı kırılmadan yeni girişler için uygun görmüyorum. Böyle bir durumda zaten bu düşen regresyon kanalı da yukarı yönlü kırılacaktır. Bir taraftan da 4 saatlikte bir dip çalışması başlattığını görüyoruz. Bu dip çalışması tamamlanıp gri mumlara döndüğünde buradan bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Şöyle ilk etapta 70 seviyesi gözüküyor. Bu 70 seviyesi de yukarı yönlü kırılırsa eğer önümüzdeki dönemde 85.15 seviyelerine doğru yükselişler bekleyebiliriz. Evet, bir diğer hissemiz Kayseri Şeker. Şöyle günlük grafiğimize dönelim. Evet, Kayseri Şeker hissesinde de şöyle uzun zamandır düşen bir trend vardı. Şöyle baktığımızda Ağustos 2023 döneminden gelen dünkü gelen yükselişle birlikte bu trend çizgisini yukarı yönlü kırdığını görüyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Bu kırılım bir kap haberi etkisiyle geldi arkadaşlar. Şöyle kap haberine bakalım. Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında şeker satış işine istinaden KDV dahil 3 milyar 456 milyon 220 bin Türk lirası tutarında anlaşma yapılmıştır. Güzel bir kap haberi. Bu kap haberiyle birlikte hissede yükseliş başladı arkadaşlar. Şöyle 5 dakikalık grafikten bakarsak daha net bir şekilde görüyor olacağız. Şöyle göstereyim size. Bakın. 5 dakikada hisse tavan haline geldi arkadaşlar. 13.50'de, saat 13.50'de. Kap haberimizin geldiği saatte saat 13.51. Yükselişin bu kap haberiyle birlikte geldiği gayet net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Tabi burada şimdi uzun zamandır düşen bir trend vardı. Bu trendi kırmış olması gayet güzel. Aynı zamanda günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 30.68 seviyesinin de üzerinde kapanış yaptı. Bu da gayet güzel arkadaşlar. VIX indikatörümüzde de bir güçsüzlük görmüyoruz. Gri mumların uzunlukları gayet güzel. Şimdi
Önünde ilk etapta bir direnç var arkadaşlar. 34.20 seviyesinde. Bu seviyeyi geçerse 37.90 seviyelerine doğru ilk etapta bir yükseliş görebiliriz. Bu seviyenin de geçilmesi durumunda 40.94 seviyelerine doğru yükselişler gelebilir. Şimdi burada tavan olarak kapattığı yarın muhtemelen tekrar böyle yüksek bir seviyede açılış yapacak. Yani açılışta şu seviyenin üzerinde 34.18 seviyenin üzerinde yaparsa ve yeni giriş için buralardan alım düşünürseniz arkadaşlar 14.18 seviyesi aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Şöyle bir takip etmek lazım. Yani bu hisse bu düşen trendi kırdı ama bu trendin üzerinde bir tutunduğunu görmek lazım. Sonrasında güzel yükselişler görebiliriz. Bakın daha önce zirve seviyeleri 54 seviyesi arkadaşlar. Yani tekrar önümüzdeki dönemde buralara doğru hareketler görebiliriz. Tabi önünde öncelikli geçmesi gereken başka dirençler var. Onları da biraz önce zaten söylemiştim. Şurada şu altta görmüş olduğunuz mavi çizgi, yatay mavi çizgi haftalık Kaufman hareketli ortalamamız. Şöyle 28.42 seviyesinde buradan desteğini aldığını görüyorsunuz ve yukarı doğru bir yönelim başlamış. Bu kritik bir seviye arkadaşlar. Eğer ki bu seviye önümüzdeki dönemde aşağı yönlü kırılırsa düşüş daha da derinleşebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Hatta şöyle de bir direnç çizgisi çekebiliriz. Evet, bakın bu üçgen içerisinde hareketin gidip geldiğini görüyorsunuz. Yani bu 28.42 seviyeleri aşağı yönde kırılırsa bu üçgenin tekrar dip noktalarına belki buralarda temas eder. İşte 26.58 veyahut da şuralarda temas eder 26 seviyelerinde. Ona o zaman bakarız arkadaşlar. Şu 28.42 seviyesi kırılırsa yorumlara yazarsanız tekrardan bir inceleme yaparız. Evet, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.